O çatık kaşları, dağınık saçları ve peruk lakabıyla bir anda dünya siyasetinin gündemine oturan en ilginç figürlerden biri. Trump'a olan hayranlığı ve enteresan açıklamalarıyla tepki çektiği kadar dikkatleri de üzerinde toplamayı başardı. Şimdi ise Arjantin'in yeni lideri olma yolunda ilerliyor. Karşınızda Arjantin'in Cumhurbaşkanı adayı Javier Milei'nin profili. Tam adıyla Javier Gerardo Milei, 22 Ekim 1970'te Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te dünyaya geldi. Ailesinin ekonomik durumu pek de iyi değildi. Babası otobüs şoförlüğü yapıyordu. Ailesiyle ilişkisi de iyi gitmiyordu. İlerleyen yaşlarını ailesinden her anlamda uzak geçirdi. Hatta ileride yaptığı bir açıklamada ailesini fiilen ölü olarak gördüğünü söyleyecekti. Onun çocukluk döneminde ülkenin ekonomisinin gidişatı da kötüydü. Arjantin'deki hiperenflasyon herkesin tek gündemiydi. Bu durum Milei'nin de ilgi alanına etki etti. Ekonomi alanında kariyer yapmaya karar verdiğinde daha 12 yaşındaydı. Hayali başarılı bir ekonomist olmaktı. Liseyi Cardenal Capella'da okudu. Futbola da ilgisi vardı. Ergenlik döneminden gençlik yıllarına kadar Arjantin'in futbol kulüplerinden biri olan Chacarita Juniors takımında kalecilik yaptı. Müziğe de ilgi duyuyordu. Rolling Stones hayranıydı. Rolling Stones coverları yapan Everest isimli müzik grubunda yıllarca şarkı söyledi. Üniversiteyi Belgrano Üniversitesi'nde ekonomi alanında eğitim alarak tamamladı. Ardından bu alanda 2 yüksek lisans derecesi aldı. Üniversiteden mezun olduktan sonra HSBC gibi birkaç şirkette baş ekonomist ve kıdemli ekonomist olarak çalıştı. Başarılı bir ekonomistti. Sektörde de tanınmaya başlamıştı. Sektördeki başarısının ardından Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi'nde hükümet danışmanı olarak görev yaptı. İlerleyen yıllarda ekonomi alanında tanınan bir isim haline geldi. 20 yılı aşkın bir süre büyüme ekonomisi, makro ve mikro ekonomi üzerine çalıştı. G20 Ulusal Ticaret Odası Ekonomi Politikaları grubunun danışmanı oldu. Aynı zamanda Dünya Ekonomik Forumu'nun da üyesi. Ekonomik büyüme konusunda uzmanlaştı. Bu alanda 9 kitap kaleme aldı. Medya alanında da öne çıkan bir isim oldu. Mitleri Yıkmak isimli bir programın sunuculuğunu yaptı. Son dönemde ise Arjantin'de mevcut siyasileri kıyasıya eleştiren bir televizyon yorumcusu olarak büyük bir popülarite kazandı. Giderek tanınan bir isim haline geliyordu. Onu sevenler kadar sevmeyenler de vardı. Kendisini Arjantin ekonomisinin ihtiyaç duyduğu radikal değişim olarak tanımlıyordu. Ekonomi temelli siyasal eleştirileri sonucunda kendisini siyaset sahnesinde buldu. 10 Aralık 2021'de milletvekili oldu. Milletvekili olduktan sonra bir çekiliş düzenleyerek maaşını çekiliş sonucunda adı çıkan kişiye verdi. Bu onun seçilmesi halinde yerine getireceğine söz verdiği bir vaatti. Böylece verdiği bu sözü tutmuş oldu. Milei siyasete girmeden önce televizyonda sohbet programlarında tuhaf iddialarda bulunan biri olarak değerlendiriliyordu. Ancak son dönemde giderek popülerleşti. Ardından Arjantin'in başkanlık seçimlerinde aday olmak için yarıştı. Ön seçimlerden önce internette yayınlanan bir videoda eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro Milei'yi desteklediğini ve siyasette akraba olduklarını söyledi. Bolsonaro, Milei'nin özel mülkiyete, ifade özgürlüğüne ve serbest piyasaya verdiği desteği baz alarak pek çok ortak noktamız var diyordu. Milei şaşırtıcı bir şekilde oyların %30,1'ini alarak ön seçimlerden zaferle çıktı. Onun en yüksek oyu alması pek çok kişiyi şaşırtmıştı. Çünkü bu beklenmedik bir durumdu. Seçim öncesinde yapılan kamuoyu yoklamalarından oyların yalnızca %20'sini alması beklenen Milei, Arjantin'de tartışmalı bir siyasi figür haline geldi. Arjantin medyası seçim sonuçlarını siyasi bir deprem olarak nitelendirdi. Hatta sonuçlar sağ popülizm modası Arjantin'e de sıçradı şeklinde yorumlandı. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada KAS modelinin sonuna gelindiğini söyledi. Aşırı sağcı popülist aday Milei yaptığı konuşmada "Kuzulara yol göstermeye değil, aslanları uyandırmaya geldim. Bugün çöküş modeline yeter demek için ayağa kalktık ve Arjantin'in yeniden inşası için ilk adımı attık" dedi. Seçimler Arjantin ekonomik anlamda bir darboğazın içindeyken yapıldı. Ağır bir ekonomik krizin pençesinde olan Arjantin'de yıllık enflasyon %100'ün üzerine çıkmış durumda. Yoksulluk oranı ise yaklaşık %40. Sıra dışı aday Milei'nin ön seçim zaferi daha şimdiden piyasaları sarstı. Arjantin'de hükümet pesoyu dolar karşısında yaklaşık %18 oranında devalüe etti. 1 dolar 350 pesoya yükseldi. Faizlerde %21 puan artışla %118'e yükseldi. New York borsasında da Arjantin devlet tahvilleri yaklaşık %12 oranında değer kaybetti. Ülkede enflasyon %115 seviyesinde gerçekleşiyor. Ekonomideki kötü gidişat
Alanı olduğu için Milei'nin de en büyük silahı. Bu nedenle böylesine bir başarıyı elde ederek aday olan Milei'nin seçmenin tepki oylarını aldığı görüşü hakim. Onun en belirgin özelliğinin yaptığı sert açıklamalar ve radikal görüşleri olduğunu söylemek yanlış olmaz. Gerçek bir iş deneyimi olmayan, etkisiz, asalak politikacılar sözleriyle siyasi eliti hedef alan açıklamalar yaptı. Arjantin'in bir vergi cehennemi olduğunu söyleyerek bütçeyi dengelemek için hükümet harcamalarının azaltılmasını savunuyor. Temmuz ayında hakkında bir soruşturma açıldı. Adı adaylık için ticari anlaşma yaptığı yönünde bir iddiaya karıştı. Ama soruşturmadan şimdilik bir sonuç çıkmadı. İddialar da kanıtlanmadı. Aynı zamanda gazetecilere ve kendisini eleştirenlere karşı şiddetli tavır sergilemekle de suçlanıyor. Onun fotoğraflarına baktığımızda dikkatimizi çeken ilk şey çatık kaşları, uzun faulleri ve ilginç saç stili. Bu enteresan saç stili nedeniyle ona el peluka yani peruk denilmeye başlandı. Dağınık saçlarıyla çok konuşulmaya başlanınca da bir açıklama yaparak saçlarını taramadığını söylemişti. Geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda da Musevi olmak istediğini açıkladı. Bu açıklamasıyla da uzun süre gündemde kaldı. Onun çok konuşulmasına neden olan bir diğer şey de kürtaj hakkındaki görüşleri. Tecavüz vakalarında bile kürtaja kesinlikle karşı çıkıyor. 10 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz vakasında kürtaj yapılmasını cinayet olarak yorumlamıştı. Sadece annenin hayatını riske attığı durumlarda kürtaj yapılabileceğini savunuyor. Bunun yanında küresel ısınmanın varlığını da reddediyor. Bunu küresel Marksizmin bir uydurması olarak görüyor. Aynı zamanda kültürel Marksizmle Kadın Bakanlığı'nı da ilişkilendirmişti. Hatta Cumhurbaşkanı olursa Kadın Bakanlığı'nı kapatacağını söylüyor. Bunun yanında sağlık sistemini özelleştirmeyi, vergileri büyük ölçüde düşürmeyi, Arjantin Merkez Bankası'nı lağvetmeyi, kamu harcamalarını kısmayı, devlete ait tüm işletmeleri özelleştirmeyi ve sağlık, eğitim ve çevre bakanlıklarını kaldırmayı planlıyor. Bana kalırsa Kadın Bakanlığı'nı kapatırdım diyen aşırı sağcı aday, kadın gazetecilerle röportaj esnasında da onlara kötü muamelede bulunmakla tepki çekmişti. LGBT konusunda da benzer bir tavır içerisinde. Açıklamalarında sık sık LGBT'yi eleştiriyor. Devlet okullarında toplumsal cinsiyet ve kimlik konularında eğitim verilmesine de kesinlikle karşı çıkıyor. Okullarda verilen cinsel eğitimin geleneksel aileyi yok etmeye yönelik bir girişim olduğunu savunuyor. İşçi dostu çalışma yasalarını kanser olarak nitelendiriyor. Devleti tüm sorunların temeli olarak görüyor. Kamu harcamalarında radikal kesintilere giderek eğitim ve sağlık sistemini özelleştirmek istiyor. Bireysel silahlanmadan yana bir tavır sergileyen aday, insan organlarının satışının da yasal olması gerektiğini savunuyor. Seçilirse ilk işlerinden birinin Arjantin Merkez Bankası'nı feshetmek olduğunu söyleyen Milei, peso yerine ABD doları getireceğini ve zarar veren devlet şirketlerini özelleştireceğini söylüyor. Onun için Trump hayranı diyebiliriz. Görüşleri Brezilya'nın eski devlet başkanı Bolsonaro ve ABD'nin eski başkanı Donald Trump'la aynı çizgide yer alıyor. Kendisini anarko-kapitalist olarak tanımlıyor. Onunla ilgili ilginç detaylardan biri de yanından neredeyse hiç ayırmadığı kız kardeşi Karina. Karina'nın onun stratejilerini belirleyen kişi olduğu, ona akıl hocalığı yaptığı iddia ediliyor. Şimdi ise Arjantin'de gözler 22 Ekim tarihine çevrilmiş durumda. Aslında Arjantin'deki seçimler diğer ülkelerden biraz farklı. Çünkü Arjantin'de seçimlere katılmak sadece parti üyelerine değil, tüm seçmenlere açık. Arjantin'de aynı zamanda oy kullanmak zorunlu. Bu nedenle ön seçimde en çok oyu alan 22 Ekim'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminin favorisi olarak görülüyor. Ekim'de hiçbir aday seçimi kesin olarak kazanmak için gereken oyların %45'ine veya %10'luk bir farkla %40'ına ulaşamazsa ikinci tura gidilecek. İkinci turda 19 Kasım'da yapılacak. Ön seçimlerde en yüksek oy alan 3 aday arasındaki oy farkı %4'ten azdı. Bu nedenle yüksek ihtimalle Arjantin'deki seçimlerde ikinci tura gidilecek. Milei'nin 22 Ekim'de yapılacak genel seçimlerde ön seçimdeki başarısını tekrarlayıp tekrarlayamayacağı ise büyük bir soru işareti. Ön seçimlerde %69,5'te kalan seçimlere katılım oranının genel seçimlerde artacağı düşünülüyor. Bu da Milei'nin aleyhine işleyecek bir durum. Milei'nin ön seçimlerde aldığı tepki oyları tekrar edecek mi? Arjantin bu sorunun cevabını 22 Ekim'de verecek. Trump'a olan hayranlığı ve enteresan açıklamalarıyla tepki çektiği kadar dikkatleri de üzerinde toplamayı başardı. Şimdi ise Arjantin'in yeni lideri olma yolunda ilerliyor. Karşınızda Arjantin'in Cumhurbaşkanı adayı Javier Milei'nin profili.